Bugün türev alıcı devre konusunu anlatacağım. Türev alıcı devre, giriş sinyalinin türevini üretir. Çıkış sinyali, devrenin zaman sabiti ve op-amp band genişliği tarafından belirlenen bir frekans aralığında giriş sinyalinin türeviyle orantılıdır. Giriş sinyali tersleyen, inverting, girişe uygulandığı için çıkış sinyali girişe göre ters fazlıdır. İdeal türev alıcı devre doğası gereği kararsızdır. Bu nedenle kararlılık için girişe seri bir direnç, geri beslemeye paralel bir kapasitör veya her ikisi birden eklenmelidir. Ancak bu kararlılık elemanları, devrenin türev alma davranışının geçerli olduğu bant genişliğini sınırlar. R2 büyük seçilmelidir ki, C1 değeri makul seviyede kalsın. R2'ye paralel bir kapasitör eklenerek yüksek frekans gürültüsü filtrelenebilir. Ancak bu kapasitör, kesim frekansından yaklaşık yarım dekad, 3,50 kat, uzaklıktan itibaren türev alma etkisini azaltmaya başlar. Tek beslemeli çalışmada, DC çıkış seviyesini ayarlamak için non-inverting girişe referans gerilimi uygulanabilir. Bu referans, bir gerilim bölücü ile elde edilebilir. Doğrusal olmayan hataları azaltmak için op-amp'ın lineer çıkış salınım aralığında çalışılmalıdır. Giriş sinyalinin band genişliği mutlaka sınırlandırılmalıdır. Aksi halde yüksek frekans gürültüsü çıkışta aşırı büyütülür. PC, bir yerleşiminde giriş düğümü mümkün olduğunca kısa ve korumalı tutulmalıdır. Aksi halde parazit kapasitans türev davranışını bozar. R1 ve C1 toleransları, türev kazancını doğrudan etkiler, %1 veya daha iyi tolerans tercih edilmelidir. Op-amp slew rate değeri, maksimum çıkış eğimine yetecek kadar yüksek olmalıdır. Aksi halde, çıkış sinyali şekil bozar. Op-amp giriş bias akımı, büyük direnç değerlerinde DC offset oluşturabilir. Özellikle R2 büyükse, bu ihmal edilmemelidir. Besleme hatları iyi bypass edilmelidir. Aksi halde, diferansiyel kazanç güç hattı gürültüsünü de büyütür. Çıkış salınım sınırları kontrol edilmelidir. Diferansiyel kazanç frekans arttıkça büyüdüğü için saturasyon riski vardır. Eğer giriş bir sensörden geliyorsa, sensörün çıkış empedansı R1 ile birlikte ekstra zaman sabiti oluşturabilir. Sıcaklık katsayısı düşük bileşenler seçilmelidir. Çünkü ARS zaman sabiti sıcaklıkla kayabilir. Uygulama gerçekten türev gerektiriyor mu sorgulanmalıdır. Çoğu pratik durumda kontrollü yüksek geçiren filtre yeterlidir. Girişte ESD veya transient koruma düşünülmelidir. Diferansiyel devre ani kenarlara karşı agresif tepki verir. Simülasyonda sadece AC analiz değil, gürültü ve transient analiz de yapılmalıdır. İdeal diferansiyel ile gerçek devre arasındaki fark burada ortaya çıkar.